Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Oklava yok, merdane yok. 1 su bardağı sıvı yağ ile sündürerek katmer açıyoruz. Kat kat harika oluyor, mutlaka deneyin. Hamurumuz için 2 su bardağı ılık su, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya. Evet, 5 su bardağına yakın unu azar azar ekleyelim. 2 tatlı kaşığı tuz. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hamuru toparladıktan sonra şöyle 5 dakika yaklaşık pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum. Ortadan ikiye kesiyorum. Ve mandalina büyüklüğünde bezeleri keserek yuvarlıyorum. Evet, 14 beze hazırladım, yuvarlıyorum son bezeyi de. Şöyle çay tabağı büyüklüğünde açalım. Evet, hepsini açtıktan sonra 1 su bardağı sıvı yağla hamurlarımızı, bezelerimizi tek tek yağlayalım ve üst üste alalım. Üzerini kapatalım. En az 30 dakika dinlenmeye bırakalım. Dinlendirdiğimiz bezeyi tezgah üzerine alalım. Elimizle şöyle bastıra bastıra sündürerek inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Hiç oklava, merdane kullanmadan kısa sürede açılıyor kolaylıkla. Tepsideki yağlardan azar azar ara ara hamurun üzerine gezdirebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi tül gibi incecik oldu. Ve zarf şeklinde katlayalım. Diğer bezeyi de aynı şekilde inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Zarf şeklindeki hamuru tam orta kısmına alalım ve tekrardan katlayalım. Katladığımız hamuru tezgahın kenarında dinlenmeye bırakalım. Diğerlerini de aynı yöntemle hazırlamaya devam edelim.
Dilerseniz cevizli, peynirli de hazırlayabilirsiniz. Ben sade katmer olarak hazırlıyorum. Evet, hızlı hızlı hazırlıyorum. Dinlendirdikten sonra elimizle sündürerek açabildiğimiz kadar açalım. Ocağımıza da büyük bir tava alalım. Önceden ısıtmaya bırakalım. Dinlendikçe hamur biraz daha kendini bırakıyor ve kolaylıkla açılıyor. Evet, gördüğünüz gibi katmerlerin hepsini elimle bastırarak açıyorum. Ve oklavaya sarıyorum. Tavamı önceden ısıttım ve katmerimi tavanın üzerine alıyorum. Ve yüksek ateşte arkalı önlü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Kontrollü bir şekilde başından hiç ayrılmadan katmerlerimizi pişirelim. Gördüğünüz gibi balon gibi kabarmaya başladı. Tepsideki yağdan pişmeye yakın sürelim. Her iki tarafı da yağlayalım. Şöyle nar gibi olana kadar arkalı önlü kontrollü bir şekilde pişirmeye devam ediyorum. Evet, servis tabağına alalım. Bir peçeteyle üzerini örtüyorum. Daha sonra bir poşete geçiriyorum. Ve katmerlerimi aynı tavada pişirmeye devam ediyorum. Ara ara ocağımı kısa, ara ara da açarak kontrollü bir şekilde pişiriyorum. En son aşamada gözlemelerimizi yağlayalım. Evet, tüm katmerlerimi aynı şekilde pişiriyorum. Dilerseniz bu şekilde hazırlayarak buzdolabında, buzlukta saklayabilirsiniz. Evet, ihtiyaç zamanında buzluktan çıkartarak ısıtarak tüketebilirsiniz. İlk günkü tazeliğini koruyor.
Evet, hızlı bir şekilde tüm gözlemelerimi pişiriyorum. Hepsini pişirdim. Servis tabağına alıyorum. İsterseniz rulo sararak poşetleyebilirsiniz. Tel tel ayrılan katmerimiz yemeğe hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.